Modern çağın iki süper gücü Amerika ve Rusya'nın yıllar süren işgal girişimlerine rağmen boyun eğmeyen Afganistan, 4 yıl önce kazandığı bağımsızlığın ardından zorlu bir döneme adım attı. Fiili işgalin yerini bu kez baskı ve ön yargı aldı. Uluslararası kuruluşlar yeni yönetime karşı birer baskı aracı olarak kullanıldı. Böylesi bir atmosferde İslam Emirliği'nin nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusuydu. Ancak geçen 4 yılda yönetim, güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal hayata kadar birçok alanda kayda değer ilerlemeler kaydederek, İslam dünyası için modern zamanların en dikkat çekici devlet yönetimi örneklerinden biri haline geldi. Bugün sizlere Amerikan işgalinin sona ermesinden sonra Afganistan'da neler değiştiğini anlatacağız. İslam Emirliği yönetiminde zaferin 4. yılı geride kalırken, Afganistan'da nasıl bir dönüşüm yaşandığını birçok boyutuyla ele alacağız. Ekonomide büyüme ve istikrar. Gümrük gelirleri 2020 öncesine göre %40'tan fazla arttı. Helmand'da açılan yeni sulama kanallarıyla pamuk ve buğday üretimi %25 yükseldi. Çin'le imzalanan 540 milyon dolarlık Amu Derya petrol anlaşması bugüne kadarki en büyük yatırım oldu. Ayrıca bakır ve lityum madeni projeleri hızla geliştiriliyor. Diplomaside açılım. Batı menşeili uluslararası kuruluşların Afganistan hakkındaki dezenformasyonlarına rağmen diplomaside kayda değer mesafe kat edildi. Rusya, 4 Temmuz 2025'te Afganistan'ı tanıyan ilk ülke oldu. Türkiye'de Haziran 2025'te büyükelçilik açıldı. Çin resmen tanımasa da ilişkileri sürdürüyor. Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan ve Kazakistan ise farklı düzeylerde işbirliğini artırıyor. Güvenlikte kontrol. İslam Emirliği, ülke genelinde daha önce görülmemiş düzeyde güvenliği sağladığını söylüyor. Daha önce haftada en az 2 patlamanın yaşandığı Kabil-Kandahar yolundaki saldırılar neredeyse sıfıra indi. Kabil'de suç oranlarının düşmesiyle halkın gece hayatı bile kısmen geri geldi. Adalet sisteminde yeni düzen. Başkanlık sistemi kaldırıldı. Yargı süreci doğrudan mahkemelerde hakimler gözetiminde yürütülüyor. Davalar daha hızlı sonuçlanıyor, rüşvetle mücadele güven sağlıyor. Ancak uluslararası örgütler İslami esaslardan ilham alan yeni adalet düzenini eleştiriyor. Kadın onuruna göre düzenlenen sosyal hayat. Kadınlar için bağımsız okullar, hastaneler ve üretim kooperatifleri açılıyor. Çoğunlukla dikiş, el sanatları ve gıda üretimi gibi çalışma alanlarında kadınlar yer alıyor. Batı bunu eşitsizlik olarak yansıtmaya çalışsa da, İslam Emirliği, kadın onurunu ve mahremiyetini koruyan bir sisteme vurgu yapıyor. Mültecilerin geri dönüşü. İran ve Pakistan'dan 2 milyondan fazla Afgan geri döndü. Onlar için konut projeleri, iş imkanları ve kadınlara özel üretim atölyeleri oluşturuldu. Kırsal bölgelerde topluma entegrasyon hızlı şekilde sağlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelede tarihi başarı. 2022'de afyon üretimi tamamen yasaklandı. Tarlalar imha edildi. Çiftçilere buğday ve meyve fidanları dağıtıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre afyon üretimi %90'dan fazla azaldı. Yönetim bu adımı uluslararası alanda bir başarı olarak sunuyor. Kısacası yeni yönetim, güvenlik, ekonomi ve toplumsal düzeni güçlendirdiğini ve bu durumun bağımsız kuruluşların verilerine de yansıdığını ifade ediyor. Ancak Batı dünyası, özellikle İslam hukuku ve kadın hakları konusunda medya üzerinden dezenformasyon üreterek kat edilen mesafeyi yok saymaya devam ediyor.